Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda eriyen kıyır kıyır elma dolgulu tomurcuk kurabiye tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyor. Keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için öncelikle İç harcımızı hazırlayalım. Bunun için ben toplamda 5 adet orta boy elma kullandım. Kullandığınız elmanın cinsinin bir önemi yok. Sadece ekşi olmamasına dikkat edin. Kabuklarını soyduktan sonra rendenin iri gözünden geçirelim. Tamamını rendeleyip hazırladıktan sonra mümkünse yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine alıp ocağımızı orta ateşte açalım. Ben kamerayı ayarlayana kadar elmalarım birazcık karardı. Piştikten sonra rengi zaten değişeceği için çok bir önemi yok. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar toz şeker ilavesi yapıyorum. 5 adet elma için 4 yemek kaşığı kadar şeker gayet dengeli oldu. Eğer isterseniz miktarı birazcık arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi şeker ve elmalar birbirine güzelce karışıncaya kadar karıştırıyorum ve tavanın kapağını kapatıp orta ateşte elmalar suyunu salıp tekrardan geri çekinceye kadar pişireceğim. Bu aşamada ara sıra karıştırmayı da ihmal etmeyelim. Yeteri kadar pişirdikten sonra üzerine yarım tatlı kaşığı kadar toz tarçın ve de eğer elinizde varsa fındık, fıstık veya ceviz içi ilavesi yapabilirsiniz. Çok daha lezzetli yapacaktır. Şimdi iç harcımızı bir güzel karıştıralım. Bu aşamada ocağımızın altını artık kapatalım. Ve bu şekilde bekletmeyelim. Tavamız sıcak olduğu için farklı bir kaseye alıp tamamen soğutalım. O soğurken biz ise geçelim artık hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için oda sıcaklığında beklemiş 250 gram kadar margarini veya tereyağını yoğurma kabına aldıktan sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, ve 1,5 çay bardağı kadar pudra şekeri ekleyelim. Malzemelerimizin tamamını bir araya getirdikten sonra elimizle karıştırmaya başlayalım. Ve son olarak azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğuralım. Başta elekle başlayıp sonra normal devam ettim. Çünkü tek elimle hem eleğe un ekleyip hem de o şekilde kontrol edemedim. Hem çekip hem eleğe un ekleyip bir elimde hamurda olması gerçekten çok zor oldu. Ama sizler yapabiliyorsanız unu da eleyerek ilave ederseniz çok daha güzel olacaktır. Bu arada toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Benim kullandığım yoğurt kendi yapmış olduğum yoğurttu. Kıvamı diğerlerine nazaran tabii ev yoğurdu olduğu için birazcık daha yumuşaktı. O yüzden un miktarını kendiniz kontrollü bir şekilde ekleyin. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Şöyle yumuşacık, hatta kum gibi bir hamur oldu. Gerçekten çok güzel. Şimdi elde ettiğimiz hamurdan küçük boy yumurta boyutlarında bezeler yapalım. Ve bezelerimiz artık hazır oldu. Üzerlerini bir poşetle veya bezle kapatalım ki biz diğerlerini hazırlayıncaya kadar hamurlarımız kurumasın. Kapattıktan sonra bir kenara alıp bezelerden bir tanesini tezgaha alalım. Eğer hamur yapışırsa birazcık da un ekleyelim. Dikkatli açarsanız eğer hamurunuz dağılmaz. Hamuru biraz genişlettim. Şimdi orta kısmından başlayarak kenarına doğru bir çizik atıp daha sonra hemen o kenarın yanındansa bir tatlı kaşığı kadar iç harcını üzerine koyuyorum. Ve şöyle bir hamur kartından yardım alarak hamuru içe doğru kıvırıyorum.
İlk yaptığımı bu şekilde yaptım. Çünkü hamurun kırılmasından korktum. Eğer sizler de yani kontrollü yapmak isterseniz, hamurum kırılmasın derseniz şöyle plastik bir hamur kartından destek alabilirsiniz. Ve alt kısmını elimle güzelce kapatıyorum. Ve tomurcuk şeklinde hamurumuz artık hazır oldu. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Ben şeklini çok beğendim. Tadan herkes de, gören herkes de çok beğendi. Bu arada konuşmamda birazcık farklılık olabilir. Kusura bakmayın. Biraz rahatsız olduğum için zorluk çekiyorum. Hemen bir tane daha gösteriyorum sizlere. Yine hamuru açtım. İçe doğru bir çizik atıp üzerine bir tatlı kaşığı kadar iç harcını yerleştirdim ve kenarından kaldırıp içe doğru kıvırıyorum. Diğer elmalı kurabiye tariflerine nazaran oldukça pratik bir şekil. Hem de kat kat oldu. Gerçekten çok güzel. Yine katladıktan sonra alt kısmını içe doğru katlayalım. Eğer iç harcınız az gelirse altından içini birazcık daha doldurabilirsiniz. Daha dolgun ve güzel görünsün diye. Kenarlarını da elimle düzleştirip her tarafını eşitledim. Şimdi hazırladığım kurabiyeyi yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine alıp geriye kalan hamurlarıma da aynı şekli vermeye devam ediyorum. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Tarifle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hamurlarımızın tamamına şekil verip yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aldım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Altı ve üzeri birazcık kızarıncaya kadar pişirmeniz yeterli. Ortalama pişme süresi 25 dakikadır. Fırından fırına süre değişebilmektedir. O yüzden kontrollü pişirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer mini veya midi fırın kullanıyorsanız isteğe bağlı en alt katına yerleştirip altı biraz pişirdikten sonra kapatıp üzerinin de kızarmasını bekleyebilirsiniz. Ve fırından çıkan kurabiyelerimizin üzerine bolca pudra şekeri serpiştirerek servis edebilirsiniz. Ama öncelikle tamamen soğumasını bekleyin. Aksi takdirde kurabiyeleriniz dağılabilir. Ve tomurcuk şeklinde elmalı kurabiyelerimiz artık servise hazırdır. Hemen bir tanesini kesip içerisinde sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten sunumu da lezzeti de şahane oldu. Ağızda erimiş olması ve de gösterişli olmasıyla benim favori tariflerim arasında ilk sırada yerini aldı bile. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.